Dünya aslında düz. Ay'a gidilmedi, ayak bastıkları yer bir film stüdyosuydu. Dünyayı yöneten birkaç aile var ve dünya nüfusunun azalmasını istiyorlar. Saydıklarım toplumların büyük bir kesimi tarafından komplo teorisi olarak tanımlanırken bu iddialara inananlar son yıllarda kitlesini büyütmeyi başaran bir yapıya dönüşüyor. Bir tarafta yüzyıllar boyunca birikimle gelen ve sağlam dayanakları olan bilim, diğer tarafta bizi kandırıyorlar diyenler var. İnsan yapısı itibariyle güven duygusuna birçok kez sığınma ihtiyacı duyabiliyor. Bu teorilerin de çıkış noktası insanın fıtratıyla ilgili diyebiliriz. Kandırıldığını düşünmek ve ona bir takım dayanaklar bulmak insani bir yaklaşım ve bir refleks geliştirme olarak görülüyor. Gördüğünüz bu kişinin adı 13. Henrik. Bir aile üyesi onu kafası karışık komple teorilerine inanan yaşlı bir adam olarak tanımlıyor. Onu videomuzun konusu yapansa inandıkları değil, Almanya hükümetini devirmeyi planlayan grubun merkezinde olması. Peki Almanya'da gerçekten bir darbe yapılabilir miydi? Yakından bakalım. Bu haber ajanslara düştüğü andan itibaren dünya kamuoyunun en önemli maddesi olmayı başardı. 11 eyalette 130'dan fazla noktaya yapılan operasyonla 25 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Örgütün bir silahlı baskına hazırlandığı iddia edilirken potansiyel terörist yakıştırmasıyla 19 kişi tutuklandı. Grubun kendi içinde hükümet kurduğu ve Adalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kadar kabine yapılanması içinde olduğu açıklandı. Ulusal bir örgüt değil, ortak inançlar doğrultusunda ülke geneline yayılmış bir hareket olarak görülüyor. Kendi paraları ve kendi kimlik kartları olan özerk bir devlet kurma hayallerinin olduğunu da söylemeliyim. Alman polisi ise onları önemli bir problem olarak görüyor. Son yaptıkları girişime bakarsak çok da haksız olduklarını söyleyemiyoruz. Operasyon düzenlenen noktalar arasında bir yer var ki tehlikenin boyutunu anlayabilmemiz için bize ipuçları veriyor. Gölge adlı operasyonda ilk baskın Berlin'deki bir villaya ve askeri kışlaya yapıldı. Kışlaya yapılan operasyon bize örgütün silahlı bir organizasyona hazırlandığını gösteriyor. Silah yardımıyla ülkenin bölge bölge kontrol altına alınmak istendiği ve bu çerçevede planlandığı düşünülüyor. Almanya Savunma Bakanlığı aşırıcılığa karşı sıfır tolerans söylemini yineledi. İçişleri Bakanlığı ise Rusya ile bir bağı olduğu yönünde öngörüleri olduğunu ve ilişkinin araştırılacağını açıkladı. Peki bu neden önemli? Çünkü örgütün finans kaynağının bir Rus vatandaşı tarafından karşılandığı öne sürülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'nın böyle bir hamle yaptığının iddia edilmesi bölgesel dengeler açısından oldukça dikkat çekici. Küresel enerji krizi nedeniyle halihazırda zor günler geçiren Avrupa, Rusya'ya karşı kayda değer yaptırımlar almakta zorlanmıştı. Ülkedeki mevcut yönetim anlayışını hedef alan bu birlikteliğe Rusya'nın dolaylı da olsa bir destek vermesi farklı senaryoların masaya gelmesine neden olabilir. Siyasi ve anayasal sistemi devirip yeni bir sistem kurma arzusu en temel dayanakları olarak karşımıza çıkıyor. 1871 Alman İmparatorluğunu örnek alan aşırı sağcı grup modern Alman devletini ise tanımıyor. Yasaları kabul etmiyorlar ve vergi ödemiyorlar. Almanya'nın batılı güçler tarafından işgal edildiğini, bu nedenle 1937'deki Almanya sınırlarının geçerli olduğu bir haritayı savunuyorlar. Gözaltına alınanlar arasında şiddet savunucusu ve ırkçı komplo teorileriyle bilinen Reich vatandaşları üyeleri de var. Planlayıcılar arasında ülkedeki gizli güçleri de içeren bir derin devletin siyasi ipleri elinde tuttuğuna inanan QAnon hareketinden bazı üyelerinde olduğu tespit edildi. QAnon ABD seçimini Joe Biden'a karşı kaybeden Trump'ı desteklediği, hatta Trump'ın iktidarda kalması için ordunun devreye girmesini savunan bir grup. Dünya için tehlikeli grupta sınıflandırdıkları gizemli seçkinler ve derin devletle mücadelede seçtikleri ana karakter de yine eski ABD Başkanı Donald Trump. Net bir tanımı olmamasına rağmen komple teorisi üreten takipçilerden oluşuyor. Çeşitli fotoğraflar, internet adresleri ve bazı belgeler üzerinden savundukları fikirleri yaymak istiyorlar. Temel prensip ise yapılan paylaşımlarda şifreleme yöntemi kullanmaları. Darbenin başarılı olması halinde yeni düzene geçileceği, prenslikler ve monarşinin yeniden inşa edileceği temel amaç olarak belirlenmiş. Aralarında emekli askerlerin de olduğu grubun Kasım 2021'den beri darbe planladığı söylendi. Videonun başında söylediğim 13. Henrik'e de bakalım. 71 yaşındaki 13. Henrik grubun başındaki iki kişiden biri ve kendisini prens olarak tanımlıyor. 1918 yılına kadar modern Doğu Thüringen eyaletinin bazı kısımlarını yöneten Reuss evi olarak bilinen eski bir soylu aileden geliyor. Ailenin tüm erkek üyelerine aynı isim verildiği ve ismin başına bir numara eklendiği görülüyor. 13. Henrik'in ailesiyle bağının olmadığı ve eşinin Rus vatandaşı olduğu biliniyor. Ailesinden bir üyenin komple teorilerine inanan bir yaşlı söylemine uygun olarak bu bağlamda konferanslar verdiği, grubun çalışmaları için finansal destek sağladığı da iddialar arasında bulunuyor. Kendilerini Alman İmparatoru vatandaşı olarak tanımlayan Reichsbürger isimli grubun 21 bin üyesi olduğu tahmin ediliyor. İlk dönemlerinde kaçıklar yakıştırmasına maruz kalırlarken bir darbe girişimi planlayabilecek kuvvete çok kısa sürede ulaşabildiğini görüyoruz.
2021'de 239 şiddet eylemi yaptıkları Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından da teyit edildi. Aynı zamanda gruba mensup 1050 kişinin silah ruhsatının iptal edildiğine vurgu yapıldı. Operasyonların bir diğer ayağı da Avusturya ve İtalya'da gerçekleşti. Örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şimdi biraz geriye 6 Nisan 2022'deki bu habere bakalım. 800 polisle 11 eyalette düzenlenen operasyon, neo-Nazi örgütlerine karşı başlatılan en kapsamlı baskın olarak servis edilmişti. Organize suç kapsamında birçok aşırı sağcı yapılanma hedefler arasındaydı, fakat bilinmesine rağmen açıklanan örgütler arasında Reichsbürger'i göremiyoruz. Gözaltına alınanlar terör örgütüne üyelikten yargılanacak. Peki Almanya aşırı sağcı örgütlerle yeterince mücadele ediyor mu? Hafızamızda hala tazeliğini koruyan bir Hanau saldırısı var. 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4 Türk vatandaşının da aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Almanya polisi yeterince önlem almamakla suçlanırken halk bu fikirdeki kişilerin hafife alındığını savunmuştu. Hatta bu olaydan sonra aşırı sağcı AfD partisi parlamentoda dahil defalarca kışkırtıcı söylemde bulunmakla suçlandı. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen göçmenler nedeniyle AfD'ye verilen desteğin arttığına yönelik anketler açıklandı. Partinin yükselmesinin önemli nedenlerinden biri de bu olarak gösterildi. Son darbe girişiminde de dikkatimizi çeken bir detay vardı. Baskınlar sırasında gözaltına alınanlar arasında AfD partisi eski milletvekili bir kişi de bulunuyordu. Aynı zamanda hakim olan kişiye yönelik iddialar okların yeniden bu partiye dönmesine neden oldu. Tepki ise beklendiği üzere gecikmedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede darbe planları yapmakla suçlanan kişilerin Almanya için Alternatif Partisi ile bağlantısına işaret etti. Tüm ülkede tepkiler büyürken partinin kapatılması üzerine yapılan talepler de mevcut. Aynı zamanda silahlanmanın önünü açan yasalarda da bir takım düzenlemeler ülkenin ana gündem maddelerinden biri. Gerekçe olarak gruba üye kişilerin ruhsatlı silah sahip olması gösteriliyor. Avrupa'daki her seçimde sandıktan güçlenerek çıkan aşırı sağ partilerin hiç de küçümsenecek bir sayıda olmadığını 2022 Almanya'sında yaşanan başarısız darbe girişimiyle bir kez daha hatırlamış olduk. Sadece siyaset meydanında değil, kapalı kapılar arkasında fikir birliği yapan bu yapılar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım.